GZT Haber Merkezi'nden, GZT YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben de Okan Gezer, GZT yayın yönetmeniyim ve bugün yine bir kriz yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere dün gece 2 gibi 2 saatlerinde Hamas lideri, Hamas Siyasi Büro Başkanı da olarak da bilinen İsmail Haniyeh'e İran'da bir suikast düzenlendi ve kendisi şehit oldu. İran'ın başkenti Tahran'da bir saldırı sonucu bu haber geldi. Ancak çok net bilgiler yok tabii saldırının nasıl gerçekleştiğine dair. Ancak İsrail'in yaptığı düşünülüyor, biliniyor. İsrail henüz net bir açıklama yapmamasıyla birlikte aslında tabii ki uzun zamandan beri 7 Ekim'den beri İsrail'in hedef listesinde en üst sıralarda olan Haniyeh'in bir suikast sonucu, siyasi olarak da yorumlanan bir suikast sonucu şehit olduğu bilgisi var. Birazdan da İran araştırmacısı Oral Tora konuğumuz olacak. İran üzerine konuşuyor olacağız. Çünkü aslında uzun zamandır konuşulan bir konu. Belki 7 Ekim'den beri gündemde olan bir konu. Ancak saldırının gerçekleştiği bölge İran. Hani bir tören için Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanlığına gelmesiyle birlikte bir yemin töreni için İran'daydı, Tahran'daydı ve de özel güvenlikte aslında bir konutta suikaste uğradı gece saatlerinde. İran'ın da son günlerde İsrail'le özellikle Lübnan üzerinden, Hizbullah üzerinden bir gerilimi söz konusuydu. Pezeşkiyan'ın yeni döneminde bu gerilim nasıl evrileceği konuşuluyordu. İsrail'in İran'ı biraz daha savaşın içerisine daha da çekmesi noktasında bir beklenti vardı ki savaşın aslında yeni cephesi olarak Lübnan zaten son haftalarda çok konuşulan, çok beklenen, çok daha gerilimin yükseldiği bir noktaydı. Aynı zamanda dün gece de bilindiği gibi Beyrut'a bir saldırı düzenledi İsrail. Hane'yi düzenlediği saldırıdan belki birkaç saat öncesinde de Beyrut'ta Hizbullah'ın 2 numaralı ismi de diye de tanımlanabilecek komutana bir saldırısı vardı. Ancak sağ kurtulduğu bilgisi net olmamakla birlikte var. Sonrasında böyle bir saldırı ve de İran'ın merkezinde olduğu aslında bir gerilim odaklı süreçten bahsediyoruz deyip konumu yayına alalım. Kendisinden gündemi daha rahat dinleyelim. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Doğukan Bey, hoş bulduk. Aslında sizlerle hep böyle İran konulu ancak konu başlığının değiştiği yayınlar yapıyoruz. Kriz yayınları yapıyoruz. Birkaç ay önce Cumhurbaşkanı ile alakalı bir konu vardı. Sonrasında seçim gündemi vardı. Sonrasında Lübnan gündemi vardı. Şimdi de yine farklı bir gündem. İran'ın aslında büyük bir suikaste saha olduğu bir olay. Öncesinde olayın başına gidelim. Hani neden İran'daydı? Neden böyle bir programdaydı? Oradan başlayalım isterseniz. Yani bildiğiniz üzere bu reisinin ölümünden sonra İran bir seçim sürecine girdi. Bir sürü olaydan sonrasında da Mesut Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı oldu. Ve Pezeşkiyan'ın bir yemin töreni söz konusuydu. Dünya liderleri, hatta bizim Dışişleri Bakanımız da orada yemin töreninde hazır bulundular. İşte Pezeşkiyan'la görüştüler, Hamene'yle görüştüler. Böyle bir süreç vardı. Ve o sürecin bir gün sonrasında da bu suikast gerçekleşmiş oldu. Hocam Yani oradaki peki esas... şimdi İran'daydı bir Buyurun. program için ama aslında şu çok konuşuluyor. Sosyal medyada da çok konuşulan bir konu. İran çok önemli bir isim. İsrail'in 7 Ekim'den beri hedefinde olan bir ismi misafir ediyor, ağırlıyor. Aslında dünyadan da birçok önemli ismi ağırladığı bir program. Neden koruyamadı? Neden böyle bir saldırıyı açık hale getirdi? Şimdi saldırının detayları tam netleşmiş değil. Yani balistik füze deniyor. İşte radara yakalanmadığı vesaire söyleniyor. Veya e, bazı uzmanlar da şeyi söylüyorlar. Bunun kamikaze drone saldırısı olduğunu, İHA saldırısı olduğunu söylüyorlar. Şimdi iki ihtimal farklı sonuçlar doğru. Şimdi balistik füze için biraz daha şey diyebilir İran. Hani teknik olarak uygun değildi, koruyamadı. Çünkü işte radara yakalanmadı vesaire. İsrail teknolojik üstünlüğünü kullandı gibi. Fakat eğer bu kamikaze İHA saldırısıysa durum biraz daha farklı. Çünkü bunu biz daha önce İran içerisinde çok gördük. İsrail defalarca kez İran'da kamikaze drone saldırıları yaparak kendi topraklarından, İran topraklarından kaldırarak saldırılarda bulundu. Hatta bu Şam saldırısından sonra İran'ın drone saldırılarının İsrail'e saldırıdan sonra gene İsrail cevabını gene İran içerisinden kaldırdığı dronlarla verdi. Şimdi eğer bu böyleyse doğrudan istihbarat zafiyetidir. Çünkü kendi şehrinde, başkentinde Mossad hücreleri drone kaldırıp çok önemli bir isme suikast yapabiliyor. Böyle bir kabiliyete sahiptir demektir. Bunun da verdiği birkaç tane mesaj var. En başında şu var ki hani İran'la işbirliği yaparsanız sonunuz böyle olur. Tırnak içerisinde söylüyorum. İsrail'e vermek istediği mesajlardan bir tanesi.
Diğeri de şeyin orada bütün dünya liderlerinin orada olduğunu bir gün öncesi veya o anda, o sırada orada olduğunu unutmamak gerekiyor. Etki anlamında da büyük bir şey var bunun. Kimsenin İran'da güvende olmadığı, Hamene'ye dair kimse İran'da güvende olmadığına dair de bir mesajı var bu işin. Yani bunun İran topraklarına gerçekleştirmesinin temel nedeni ben şey olarak okuyorum, dediğim gibi hani İran'la işbirliği yapmak isteyen grupların bu arayışa girmemeleri gerektiğini. Zira şeyde de İsrail içerisindeki bazı gazeteciler ve hesaplarda da eğer işte Haniye Suudi Arabistan'da olsaydı bu saldırı olmazdı. Ama İran'da olduğu için böyle bir şey gerçekleşti. Dolayısıyla İran güvensizdir şeklinde yorumları da söz konusu. Sorumuza tekrar kısaca dönüş yaparsam hızlı bir şekilde. Füze saldırısı başka bir etkisi olur. Ama drone saldırısı olursa bu gerçekten İran bunu koruyamadı. İstihbarat olarak zafiyetleri vardı anlamına gelir. Hocam peki şimdi Pezeshkian dönemine biraz bakalım. Aslında yemin töreniyle başlayan bir suikast hikayesi. Pezeshkian'ın daha önceki hem reisi dönemiyle hem sonrasında beklenen süreçle alakalı olarak kendi tavrını sizinle yayınlarda çok konuşmuştuk. Biraz daha belki ılımlı olması yönünde bir karakteri vardı siyasi anlamda. Böyle bir yol çizmesi bekleniyordu. Onun bu yol haritasını, siyasi yol haritasını değiştirir mi bu saldırı? Şimdi bunu hep her uzman da aslında bununla ittifak halinde söylüyor. Ben de defalarca kez GZT yayınlarında da onlarda da çok söyledim. İran'ın dış politikası çok böyle cumhurbaşkanlarına göre değişen bir şey değil. Yani Pezeshkian'ın burada dönüştürücü rolü çok olacağını ben inanmıyorum bir şey olarak. Yani İran'ın dış politikası bellidir. Genelde rehberlik ofisinden zaten hazırlanır, çizilir ve belli bir stratejiye göre işbirliği şeklinde kurumlar arası DMO vesaire falan buna göre yürütülür. Dolayısıyla Pezeshkian'ın bir aktör olarak tek başına bir dönüştürücü etkisi olabileceğini veya bu İran'ın politikasını daha ılımlı hale çekebileceğine dair bir inancım açıkçası bulunmamakta. Genelde bu kararlar rehberlik ofisinden alınır ve DMO tarafından da sahada uygulanır. Peki hocam rehberlik ofisi demişken Hamane'nin bir açıklaması oldu. Hatta onu direkt tırnak içinde paylaşayım. Evimizde şehit edilen Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ediyoruz. Şimdi İran bu vazifeyi nasıl göğüsler, nasıl uygulayabilir, nasıl yerine getirebilir önümüzdeki süreçte nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ilk başta baktığımda ben İsrail'in diplomatik misyonlarına uyarı gittiğine dair bir şey gördüm. Herhangi yani diplomatik misyonlara teyakkuzda olmalarını, herhangi bir duruma karşı dikkatli olmalarını dair şey gördüm. Çünkü bu daha önce çok sık gördüğümüz bir şey. İran bir olay olduğunda, Kasım Süleyman olayında da gördük. Çeşitli diplomatik misyonlara karşı suikast hazırlığında bulunabiliyor. Dünyadaki İsraillilere karşı gene aynı şekilde turistler dahil olmak üzere buna belli şeyler olabilir, ihtimaldir. Ama açıktan bir savaş durumu zaten İran askeri stratejisinde olmadığını defalarca konuştuk. Çünkü bir sene içerisinde çok denendi, sınandı bu konu yani. Hani bu Haniye suikasti İran'ı doğrudan yapılan, hani İran'ın tabii ki ne denir ona? Devlet onuruna yapılan ciddi bir saldırıdır. Ama mesela işte Şam saldırısında doğrudan İran temsilciliği vuruldu. Doğrudan İranlı komutanlar vuruldu ve karşılığında verdiği cevaptan biz gördük ki İran yine açıktan bir savaş istemediğini ölçülü bir şekilde tırnak içerisinde gene söylüyorum cevapla vermiş oldu. Bunda da gene bu ölçünün daha ötesine geçecek bir harekette bulunacağına ben inanmıyorum. Ama şimdi burada bu güvensizlik durumu yani İran'la işbirliği yapmanın sonucu bu olur mesajı eğer sahada bir karşılık bulursa İran'ın bunu toparlamaya yönelik adımlar atması gerekir. Hani bu bağlamda da bölgede ne tür faaliyetler alabilir açıkçası çok bir şey göremiyorum ben. Hani yapabileceği bir şey şu an ben göremiyorum ama süreç içerisinde bu açıktan savaşmayacağı şekilde gene belki de hedef gözeterek bir yerleri sabotaj yapmak veya saldırmak suretiyle bir şeyler yapmaya çalışacağını düşünüyorum ama bu zamana kadar olan olaylarda İran'ın ne kadar sınandığını düşünürsek ve bunlara verdiği cevabı düşünürsek bunların daha ötesine geçebilecek bir cevabı vermesini ben pek olası göremiyorum açıkçası. Hocam peki bu saldırının İran basınına yansıması nasıl oldu? Yani aslında çok büyük, az bilgi olduğunda çok fazla bilgi çıkarmıyorlar. Daha önce reisinin kazasında da aynısını görmüştük. Bu saldırı üzerinde dikkatini çeken bir manşet, başlık ya da bir analiz oldu mu? Henüz olay çok sıcak olduğu için genelde ilk şeyler şehadet vurgusu üzerine, şehitlik vurgusu üzerine. Dolayısıyla çok da böyle bir şey söylenmiyor. İntikam alınacak ve şehadeti yani kutsayan şeyler var. İşte Pezeshkian'ın zaten açıklamasında da ölüm, şehitlik Allah adamların sanatıdır gibi böyle bir ifadesi oldu. Hani bu vurgu üzerine dönüyor ama önümüzdeki günlerde bir söylem geliştirilecektir. Mesela Nasır Kenan'ın açıklamaları falan da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamaları da böyle tuhaf karşılandı. Hani hiçbir şey söylemeden sadece taziye dileklerinde bulunması bazı analistler tarafından özellikle sosyal medyalar altı çizildi. Bunun sebebi ben şu anlamda düşünüyorum.
henüz daha bir strateji geliştirmediklerini, daha henüz olay çok sıcak çünkü, buna karşı nasıl bir söylem oturtacakları, nasıl bir yol izleyeceklerini henüz daha karar vermemelerinden kaynaklı daha devletin üst kademelerinin açıklamalarından biz hani bir temkinlilik görüyoruz. O yüzden basında da bu temkin devam ediyor. Peki hocam yine son günlerde bir Lübnan gündemi vardı aslında. İran'ın da bir yandan aktör olduğu. Bir beklenti, bir analiz şu. Hani İsrail'in zaten savaşı, çatışmayı Lübnan üzerinden biraz daha yayma üzerine olduğu. Hatta işte son saldırı girişimleri de çok fazla oldu. Askeri yığımı da yaptı. İran'ı bir şekilde aslında savaş cephesini Lübnan üzerinden de çekme çabasındaydı. Bu analizi nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonrasında nereye evrilebilir? Lübnan özelinde durum sadece İran'ı değil bölgedeki bütün ülkeleri ve Türkiye'yi de haliyle çok ciddi anlamda ilgilendiren bir konu. Ve İsrail şu an aslında Gazze'de ciddi anlamda yıpranmış bir orduya sahip. Hani zırhlı araçların gördüğü zararlar olsun, işte askere aldığı gençlerin sayısının artık had safhada olmuş olması olsun vesaire. İki cepheli bir savaşı ne kadar yürüteceği şüpheli. Fakat böyle bir ciddi bir şey olduğu da ortada. Hani bir hazırlık içerisinde olduğu ortada. Netanyahu hükümetini şu an baktığımızda şu bütün bugüne kadarki tırnak içerisinde İsrail'i rahatsız eden, sorun yaratan bütün sorunları bir anda çözüp uluslararası konjonktürde zaten şu an buna çok uygun malum hani işte Ukrayna Savaşı'nın getirdiği bir Avrupa'daki güvenlik kaygıları olsun, Asya Pasifik tarafı olsun vesaire bu şeyi de arkasına alıp işi bir anda çözmek istiyor. Ama burada işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu hani o çok tartışılan söylemi var. Hani geliriz Karabağ'da nasıl yaptıysak, Libya'da nasıl yaptıysak vesaire. Ama bu denklemde sadece şeyi görmemek gerekiyor. İran'ı görmemek gerekiyor. Çünkü ben bu mesajı da mesela Cumhurbaşkanımızın mesajını da şey olarak gördüm. Hani Lübnan üzerine okudum. Çünkü biz Libya'daki müdahalemize doğrudan ordular sevk etmedik. Oraya kapasite artışı yaparak, kurmay zekayı katlayarak vesaire. Yani bu şekilde bir şey yaptık. Dolayısıyla Libya konusu biraz daha İran'ı da dışarı çıkart. Yani İran'ın da üstünde bir konu olarak okumak gerekiyor. Bu Haniye'nin suikastinde de işte bu diğer cepheyle alakalı biraz da el güç zayıflatma ve mesaj verme olarak okuyabiliriz yani şeyi. Çünkü iki cepheli bir savaştan bahsediyoruz. İlk başta da söylediğim gibi bu iki cephenin bir cephesini bir an önce sönümlendirip diyeyim, kapatmak belki zor ama sönümlendirip diğer tarafa odaklanma maksatlı da bir siyasi hamle olarak görebiliriz. Hocam peki yine içeriye dönersek, şimdi yine sosyal medyada konuşulan, çok net bilgi olmadığından da dolayı biraz, ya nasıl oldu da işte en çok korunması gereken isim göz göre göre böyle bir suikaste kurban gitti diye çok yorum var, analiz var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani İran içerisindeki bu güvenlik yapılanması ya da Mossad'ın varlığı, aktifliği, hani hem yakından uzun sürece takip ettiğiniz için daha rahat bir yorum yapabiliriz. Siz fotoğrafı nasıl görüyorsunuz? Şimdi son kaç yıldan sayabiliriz bilmiyorum. Yani 2018'den beri diyelim buna. O kadar çok olay gerçekleşti ki zafiyet gösterilen güvenlik anlamında, iç istihbarat anlamında, İKK anlamında falan. Hani çok fazla İran istihbaratının, İran devlet kurumlarının zafiyetine tanık olduk. Kendi generalleri kaçırıldı, kendi topraklarında ve sorgulandı. Bu tip olaylar gördük. Bir sürü sabotaj gördük. Orta ve düşük rütbeli bir sürü suikastin yanında Fahrizade gibi büyük isimlerin, nükleer program başındaki isimlerin ölümünü gördük. Yani şu an aslında İran'da kimsenin güvende olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında yani yapılmak istendiği zaman İran'da herhangi bir siyasi figür ve herhangi bir isim çok rahat bir şekilde İsrail tarafından öldürülebiliyor. Bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla burada yeni bir şey yok. Yani yeni bir zafiyet, yeni bir durum söz konusu değil. Burada sadece İsrailli karar vericiler bunun İran toprakları içerisinde bütün liderlerin toplandığı bir günde ve Pezeşkian'ın ilk Cumhurbaşkanlığı gününde vereceği mesajı görmüşler ve buna göre de bir siyasi adım atmışlar. Yani bu İsrail kapasite bağlamında yaptığı sabotajları düşündüğümüzde ve diğer önceki saydığım konuları düşündüğümüzde yapamayacağı bir şey değil yani. Bunu defalarca kez kanıtladı İsrail. Hocam peki son olarak yine bir genel değerlendirme almak istedim. Bugünden baktığımızda bilgiler biraz daha netleştiğinde nasıl bir İran hamlesi görürüz? Hem söylem olarak hem sahada birkaç alternatif senaryo çıkarabilir miyiz? Şimdi İran direniş ekseni dedi, direniş cephesi dediği gruplar arasındaki bu şeyi imaj nasıl denir? İmajına olan zararı toparlamaya çalışacaktır. Yani Hizbullah'tan yana, Husilerden yana bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum ama mesela Hamas Hizbullah değildi İran için. Yani o işbirliği temelli gelişen bir ilişkiydi. Doğrudan İran'ın proksisi denilemez Hamas için. Öyle bir şey söyleyemeyiz. Bu yüzden İran'la işbirliği tutmaya çalışan, İran'ın doğrudan proksisi olmayan diğer grupları tekrar kazanmaya yönelik artık daha fazla yardım mı olur, daha fazla para mı aktarmak olur, silah mı aktarmak bilmiyorum.
adımlar atacaktır. Önce bu şeyi bir konsolide etmeye çalışacaktır itibarını. Hamas içerisine doğru neler olur bunu da çok net kestirmek zor. Birkaç gün görmek gerekiyor, beklemek gerekiyor. Yani İran nasıl bir söylem geliştirecek ve ne yapacak. Ama dediğim gibi bu İsrail'in vurduğu yer yani Haniye büyük bir kayıp ama İsrail'in esas vurduğu yer İran'ın sahadaki gruplarla olan ilişkisine karşı imajı ve güvenilirliği. Bir müttefik olarak güvenilirliği. Yani İran'la yaklaşmayın, yanaşmayın mesajını çok net vermeye çalıştı bu hareketle İsrail. İran da buna karşı mutlaka bir strateji geliştirmeye çalışacaktır. Bunu önüne geçmeye çalışacaktır. Hocam peki bundan birkaç saat öncesinde yani Haniye'ye olan saldırıdan birkaç saat öncesinde de Lübnan, Beyrut'ta Hizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuat Şükri'ye İsrail'in saldırı düzenlemesi yine bağdaştırabilir miyiz bu iki olayı? Şüphesiz ki aynı savaşın içerisinde farklı konular bunların hepsi. Hani oradaki kasıt füze komutanıydı yanlış hatırlamıyorsam ve gene hedef gözetilerek yapılmış bir faaliyetti. Bu da siyasi olarak aslında daha etkili olacak bir şey. Yani bu bağlamda ikiye bölebiliriz belki. Ama ikisini birbirinden bağımsız görmemiz tabii ki mümkün değil. Çok teşekkür hocam değerli katkılarınız için. Ben çok Yeniden yeni bilgiler geldiğinde sizlerle yeniden konuk etmek isteriz. memnuniyetle çok sağ olun. Evet, İran araştırmacısı Oral Toğa konuğumuzdu. GZT'de İran içeriklerinden çok yakından da takip ediyorsunuz. Yine yeni başladığımız süre içerisinde gelen son dakikaları da böyle ara ara vermeye gayret ettim. Hala da sıcak gelişmeler geliyor. Dünyada birçok ülkeden, işte Avrupa'dan tam bir taraf ya da açıklama gelmiş değil. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tabii ki bir yandan sahiplendi ama diğer ülkelerden henüz bir refleks gösterilmiş değil. Türkiye'nin tepkisi vardı. Birçok ülkeden de aslında üst düzey tepki de geldi. Onları gün içerisinde takip ediyor olacağız GZT'de. Aynı zamanda haber merkezimizde sıcak haberleri de derlemek adına GZT uygulaması üzerinden anlık olarak dün geceden itibaren aslında olan gelişmeleri anlık olarak bildirimler üzerinden gönderiyoruz abonelerimize. Sizlere de GZT uygulamasını indirmenizi tavsiye ederim sıcak gelişmeleri kaçırmamak için. Aynı zamanda kullandığınız sosyal medya platformlarının tümünde de yine anlık hızlı haberleri de paylaşıyor oluyoruz. Bu olay üzerinde ve diğer önemli olaylarda diyelim. Şimdiki yayını noktalayalım.